Büyük savaşta Eşref, Ölü Yaşar'a karşı 2-0 öne geçti ancak beklenmedik büyük şok Eşref'i bir kez daha yıkacak. Şimdi hemen kaçırmamanız gereken bu senaryoyla başlayalım. 2 haftadır Ölü Yaşar'ı racon kesen Eşref, tam da derin devletin istediği gibi Orta Doğu'daki silah işini ince planlarla bizzat kendisi üstlendi. Yeraltı dünyasına geri dönen Ölü Yaşar, böylece çok sağlam bir rakiple karşı karşıya kaldığını bir kez daha anladı. Ancak Ölü Yaşar bu defa çok farklı oynayacak. Üstelik artık elinde çok sağlam bir koz var. Bu kozun adı Eşref'i bir kez daha yıkan Nisan Akyol. Normalde Ölü Yaşar Nisan'ın Eşref'in hayatında olduğunu bilmiyordu ve sadece kızı için görüştü. Fakat şimdi işler değişiyor. Kızına ve Nisan'a karşı güler yüzünü gösteren Ölü Yaşar, Nisan'a karşı zamanla diğer yüzünü de gösterecek. Ne de olsa Nisan'ın Eşref'in en büyük zaafı olduğunu öğreniyor. Zaten Nisan şimdiye kadar Eşref'in düşmanı kim olduysa onlarla yan yana oldu. Ölü Yaşar'ın kızının hikayesinden etkilenen Nisan duygusal bir tanışma faslı yaşayacak fakat Nisan'ın Eşref'le olan bağı Ölü Yaşar için adeta büyük bir nimet olacak. Kısacası Eşref, Ölü Yaşar'a karşı 2-0 öne geçti demiştik ancak gelecek bölümde Ölü Yaşar'ın yapacağı büyük hamle dengeleri yerinden oynatacak. Ayrıca Ölü Yaşar kızına iyilik nakli arıyor ve kızı için her şeyi yapabilecek bir karakter. Bunu bir köşeye yazalım. Şimdi gelelim diğer büyük şoklara ve sürpriz gelişmelere. Bir yandan derin devletin verdiği görevi yerine getiren Eşref, bir yandan da yetimlerdeki ağırlığını iyice koymaya başladı. Çünkü Nisan ve Rüya konusu ister istemez Eşref'in kafasını dağıtıyordu. Bu ikilinin yolları ayrıldıktan sonra Eşref'in asıl önceliği yetimler ve Ölü Yaşar oldu. Ancak tüm işlerin sonunda Eşref ile Nisan'ın yolları kesişmeye devam edecek. Nisan, Ceren'in vedasıyla tamamen yalnız kaldı ve en sevdiği iş olan şarkıcılıkla yoluna devam etmeye çalışacak fakat artık Eşref'in dünyasına girdi, bu dünyadan çıkış olmayacak. Diğer yandan önümüzdeki bölümlerde Eşref'in ekibinden birinin diziye veda etmesi bekleniyor. Bu karakter yüksek ihtimalle Gürdal olacak. Ayrıca Gürdal son bölümlerde biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Bilenler bilir, dizilerde hangi yan karakterler çok fazla öne çıkmaya başlıyorsa vedası yakın demektir. Elbette bu sadece bir ihtimal. Bunların yanı sıra önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Günahkar, Müslüm'ün kardeşi çıktı ve yeni bölümde iki kardeş arasında yüzleşme yaşanacak. Günahkar, Ölü Yaşar'ın masasından kalkmak istemeyecektir. Yani Müslüm ile ailesinden yana sınanmaya devam edecek. Şimdi gelelim Eşref'in babasıyla ilgili şok teoriye. İhtiyarın Eşref'in babası olabileceği ile ilgili çok tahminler yapıldı ancak bu ihtimal fazlasıyla zayıf. İhtiyar Eşref'in değil Çiğdem'in babası çıkarsa şaşırmayız. Eşref'le evlenip beyaz gelinlik hayali kuran Çiğdem, akıl hastanesine kapatılarak beyaz gömlek giydi. Çiğdem zaten psikopat bir karakter ancak bu hale gelmesinde annesinin de çok büyük etkileri oldu. Yeni bölümlerde bunu göreceğiz. Belki de ihtiyar, Savcı Selma'nın eski eşi ve Çiğdem'in de çok sevdiği babası çıkar. Ayrıca Çiğdem, Kadir'in de yardımıyla çıkmayı başaracaktır. Diziden ayrılacağı iddiaları ise doğru değil. Eşref'in babası konusunda ise sürpriz bir şekilde Hıdır detayını söyleyelim. Son bölümde çocukluk resmine bakan Eşref'in bu çocukluk haliyle Hıdır'ın elindeki fotoğrafta gördüğümüz bu çocuk neredeyse birebir aynı. Evet, Kadir Hıdır'ın oğlu çıktı ancak belki de ihtiyar DNA testi sonuçlarıyla oynamıştır. Belki de Hıdır Eşref'in gerçek babasıdır. Bu teori gerçek çıkarsa Eşref'in derin devletin de yardımıyla ihtiyarı yakalaması için çok sağlam bir sebep daha ortaya çıkmış olacak. Peki sizce bu teori gerçek olabilir mi? Sizce Eşref'in babası kim? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Tüm bunların yanı sıra izleyenleri güldüren bitirim ikili Kadir ve Kenan arasındaki mevzular giderek büyüyecek ve gerilimi gittikçe artacak. Kadir'in yeni bölümde yapacağı sürpriz plan hem Ölü Yaşar'ın beğenisini kazanacak hem de Kenan'a küçük bir ders olacak. Son olarak Eşref Rüya'nın sonra etik durumuna bakacak olursak bir önceki bölüme göre bir kategoride yükseliş, iki kategoride düşüş yaşadı ve liderliği yine yeraltı dizisine kaptırdı. 3-4 hafta önce bazı senaryoların ağır ilerlemesi nedeniyle eleştiri alan Eşref Rüya dizisi son bölümleriyle hızlandı ancak yaşanan kan kaybı henüz yerine gelmedi. Keşke bazı hamleler daha erkenden yapılsaydı. Ayrıca büyük rekabet içinde olan bu iki dizinin reytingleri birbirine yakın ve her an dengeler değişebilir. Peki siz hangi diziyi tercih ediyorsunuz? Yorumlara yazın. Yeni içeriklerden ve son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.